Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Bursa'dayız ve değerli Berk hocamızın muayenehanesine geldik. Geçen onunla evlilikle ilgili çok güzel bir röportaj yapmıştık. Bugün de Berk hocamızla cinsellikle ilgili çok değerli bir röportaj yapacağız. Çok kritik sorular soracağız. Özellikle ülkemizde çok rastlanan cinsel sorunlar ve bu sorunların tedavisine yönelik uzman fikrini soracağız hocamızdan. Hocam öncelikle nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Hoş geldin. Ben de iyiyim hocam, hoş bulduk. Bursa'yı beğendiniz mi? Güzel mi? Hocam Bursa'yı daha gezemedik. Kongreye geldik ve direkt sizin yanınıza geldik. Sizden konu açılınca hep böyle Türkiye'yi cinselliği anlatan adam diye tarif kullanıyorum sizin için. Ama gerçekten onun farkındayız hocam. Yani cinselliği doğru çerçevelerde, doğru kanıtlarda ve gerektiği şekilde topluma anlatabiliyorsunuz. Bunu yani yapan çok az insan var. Bilginin zekatı. Ben hani YouTube kanalımı hep öyle düşünüyorum. Yani tabii ücretli muayene ediyoruz. Gelemeyen insanlar var. Evet. Zaten hani çok uzakta olanlar var. Bilgilerimizi insanlarla paylaşmak çok önemli. Yani bilgiyi Kesinlikle. kendine saklamak yerine birileriyle paylaşmak, bildiklerini paylaşmak, anlatmak benim çok hoşuma gidiyor. Yani. Güzel de oluyor. İnşallah faydalı oluyoruz. Bugün özellikle Berk hocamıza pornografi ve mastürbasyonla bağlı sorular soracağız. Çünkü ülkemizde bu konu çok yaygın ve maalesef ki çok konuşulmuyor. Aile eğitiminde maalesef görmüyoruz. Okul eğitiminde görmüyoruz. Üniversitede bile hocam tıp fakültesinde 6 yıllık eğitimimiz bitiyor. Bir kere bize cinsel sağlıkla ilgili, bağımlılıklarla ilgili hiçbir ders bile anlatılmadı. Tavsiye bile verilmedi. Nasıl mastürbasyon yapılır diye kimse anlatmıyor. Hiç kimse anlatmadı Penisin hocam. her türlü anatomisini bilirsin. Hiç Damarın kimse, çıkıntısını. evet. Ama o penis nasıl kullanacağını kimse söylemiyor. Kimse bilmiyor hocam. Ya bu şey gibi hani Ferrari profesörüsün ama bir defa kullanmamışsın. Ya güzel bir tanımlama. Öyle bir şey. Evet. Ama bu var sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada böyle. Dünyada Benim, böyle. Bir hastam gelmişti, İsviçre doğumlu. İsviçre biliyorsun çok modern bir ülke falan. Hocam dedi bizde dedi işte eğitimler falan tam. Dedim tamam ama travmatik mastürbasyon sendromu var. Ya. Nasıl olacak? Sürtünerek mastürbasyon yapıyorsun. Evet. Hocam anormal. Bak orada da eğitim yok. İşte. Yani cinsel eğitim gerçekten dünyada da yok. Cinsel eğitim deyince bütün dünya şunu anlıyor. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar. Korunma yöntemleri. Korunma yöntemleri. Çocuktan korunma. Ya arkadaş ama bu değil ki yani. Sadece tamam prezervatif tak. Aslında çok eşlikten kaçın. Evet. Bunlar hep tamam mantıklı bunlar. Ama yani cinsel sadece bu değil ki yani. O zaman ilk sorumla başlıyorum. Yolla gelsin bakalım. Hemen yollayalım. Size sormak istiyorum hocam. Pornografi bağımlılığı nedir? Siz videolarınızda çok değiniyorsunuz. Hatta bununla ilgili oynatma listeniz de var kanalınızda. Nedir ve bu ne zaman patolojik bir hale gelir? Aslında teknik olarak porno bağımlılığı diye bir şey yok. Aslında teknik olarak şöyle bir şey var. Pornoyu mastürbasyonla eşleştirmek var. Yani bir kişi porno filmi izlerken mastürbasyon yapıyorsa ya da mastürbasyon yaptığın zaman porno filmi izliyorsan ve bu şekilde haz almaya alıştıysan işte bu porno bağımlılığı. Ya. Aslında bu bir haz bağımlılığı. Evet. Hazı nasıl aldığına bağlı. En büyük problem bunu izlerken devamlı elinin orada olması, hem görsel uyarıyla hem de temas uyarıyı aynı anda ve devamlı ve sürekli ve çok fazla almak. Evet. Problem burada. Fakat bu ilişkide yok. Pornoda zaten hep üçüncü kişisin ama ilişkide ikinci kişisin. İlişkide görüp görebileceğin ya bir sırttır, sonra ya bir yastıktır. Çünkü hani böyle bir görüntü yok. Görsel aynı değil. Evet, görsel aynı olmadığı için bu sefer ilişki başlayınca sorun çıkıyor. Ben onun için şöyle diyorum. Porno filmi izlerken mastürbasyon yapma, mastürbasyon yaparken porno film izleme. Evet. Bunu zaten yaptığın anda herkes denesin. Hep söylüyorum. Porno filmi açın, ellerinizi koyun böyle arkaya. Porno filmi açın ve izleyin. Tamam mı? %99 ikinci, üçüncü dakikanın sonunda kapatacaktır. Değil mi hocam? Çünkü haz almıyor. Çözüm. Evet. Haz almıyor. Evet. Yani görsellik aslında haz görsellikte değil. Haz burada. Ya. El hareketi ve görsellik. Tersini de yapsın. Mesela mastürbasyon yaparken porno film izlemesin. O zaman da mastürbasyondan zevk almamaya başlıyor çok fazla izlediği zaman. Evet. Aslında porno bağımlılığı dediğimiz şey bu. Çok kilit nokta aslında. Tabii canım dediğiniz yani hocam. çok net bir şey. Ha bir de işin şu kısmı var tabii. Yani kişi kendini mastürbasyondan ya da porno film izlemekten alıkoyamıyor olabilir. Evet. Böyle bir şey olabilir. Bunlar tabii psikolojik bir takım problemler ya da psikiyatrik problemler. O zaman bir cinsel terapistten yardım alması lazım. Ama önce davranışını düzeltmemiz lazım. Evet. Yani biz cinsellikte her konuda böyle. Önce davranışını düzelt. O düzelmiyorsa o zaman gidersin eğitimini Destek alırsın. alırsın, evet. Yani doğrusu bu. Biz doggy pozisyonu yapamıyoruz. Yapamazsın çünkü pozisyonun yanlış. Yani böyle durursan kazık gibi
Öyle yapabilme şansın yok ama belini eğersen yaparsın. Evet. Ha, bunu görebilmen için bir kere bir izleme, resim de olabilir, bu karikatür de olabilir. Çok önemli İşte değil. eğitim niyetiyle bakmak lazım hocam. Evet, Öğrenmek yani için. orada masaj videoları var. Adamlar ne yapıyor? Ben diyorum ki mesela adam diyorum ki bak adam sabit ritimde yapıyor. Adam nefes alıp veriyor. Hızlanmıyor, yavaşlamıyor yani. Ama kadın tam tersi. Kendini geriyor, heyecan. Adam sakin, kadın heyecanlı. Evet. Yani bunu bile öğrensen yeterli. Porno bağımlılığın devamında bir mastürbasyon bağımlılığı ve sendromu da geliyor ya. Travmatik mastürbasyon sendromunun bulguları, belirtileri nelerdir? İlişkide yapamayacağın her şey travmatiktir. Hocam bu uzun süredeki travmatik mastürbasyon sendromu hem erken boşalma hem de Her şeye yol erektil açabilir. disfonksiyon yapıyor Hayır, değil mi hocam? yani öyle sınırlamamak lazım. Travmatik mastürbasyon sendromu yapar. erken boşalma, geç boşalma, aşırı sertlik, sertleşme bozukluğu her şeye yol açabilir. Evet. Herkes de farklı gidiyor. Çünkü herkesin algısı, cinsel hayatı birbirinden farklı. Evet. Dolayısıyla herkes de farklı seyrediyor. Ama ilişkide yapamayacağımız her şey travmatik. Mesela kadınlarda Travmatik, aşırı miktarda vibratör cihazlarının kullanılması. O titreşen, devasa titreşen cihazlar var. ilişkide yok ama Elektrikli mesela. 220 volt takıyor, tak tak tak. Penis öyle titreşen bir şey yok ki. İlişkide de öyle bir titreşim yok. Evet. Bu sefer orgazm olamıyor. Ya. Tamam mı? Yani hani bunun gibi şeyler. Gerçeği Dolayısıyla- taklit etmeli hocam Evet, değil mi? tabii. Yani ilişkiye benzer olmalı. Hocam hani bir tane bilimsel veri var ya işte Türkiye'deki erkeklerin %70 küsürü de erken boşalma var. Yani her 10 kişiden 7'sinde erken boşalma sorunu var. Travmatik mastürbasyon sendromu Olabilir. sonucundan Yani da travmatik mastürbasyon kaynaklanabilir. sendromundan da olabilir. Yaşamsal nedenlerden de olabilir. Evet. Yani adam yine hani belki sabun kullanarak banyoda yapıyordur ama hızlı hızlı yapıyordur. Şimdi hızlı hızlı ilişkide olabilir mi? Olabilir. Buna travmatik dememek lazım ama böyle hızlı hızlı alelacele banyoda işte aman annem duymasın, babam duymasın, ailem duymasın işte ya da başka bir şey gibi. Öyle de olabilir. 4 tane abisiyle 2 tane kardeşi odayı paylaşıyordur. 16-17 yaşında gizli gizli yatak altı sürtünerek yapıyordu. Yani burada yaşamsal nedenler de var. Her şey travmatik mastürbasyona şey yapmamak lazım. Travmatik boyutunun tedavisi nedir? Yani neyi düzeltmeler lazım? Mesela Eylemi sonlandırmak Hani porno izleyerek değil de Yok, fantezi yok, yaparak. davranışı sonlandıracaksın. Ha. Yani yanlış yapılan bütün davranışı sonlandırıp Sonlandıracaksın. yetmez. Yerine doğrusunu koyacaksın. Doğrusunu koyacaksın. Çünkü burada hani bazen diyorlar hocam ben bir aydır yapmıyorum. Sonra bir başlıyor. tekrar eski haline dönüyor. Evet. Şimdi burada önemli olan eylemi sonlandırmak. Eylemi sonlandırmak da yetmiyor yalnız. Eylemi yerine, yanlış yerine doğrusunu koymak. Hani bizim BODEP programımızın TMS bölümünde mesela öyle yapıyoruz. 21 gün artı 7 gün eylemi sonlandırıyoruz. Sonra da 12 hafta doğrusunu koyuyoruz diyelim. Hocam konusu açılmışken BODEP'i de sormak istiyorum. Çünkü işte bu tüm cinsel sorunların ucu gidip o işte boşalmayı denetlememe sorununa çıkıyor ya biraz da. Ve erkeklerde bu boşalmayı denetleme sorunu olduğunda kadınlar da aslında cinsel anlamda tatminsiz ve mutsuz oluyor. Tabii. Aslında bu BODEP programı cinselliği tamamen tekrar inşa edebilecek bir sisteme sahip gibime Tabii geliyor. doğru eylemleri yapmasını sağlıyor. 1940-50 yıllardan beri uygulanıyor program zaten. Evet. Ama biz biraz modifiye ettik. Türkiye'ye uygun, kişiye özel çünkü. Herkesle aynı olmuyor şeyler, davranışlar. Ve biraz teknoloji kattık. İlk tanımlandığında mesela mastürbasyonu, boşalmayı denetlemek için elle yapılıyordu. Kayganlaştırıcı, eşi yaptırıyordu filan. Yani şimdi mesela suni vajina kullanıyoruz programda, vibratör kullanıyoruz. Daha teknolojik çünkü bir de şöyle bir şey var. 15 yıllık evli çift zaten kadının burasına gelmiş. Şimdi kadına bir de diyorsun ki eşine mastürbasyon yap. Yani. Çok hoş olmuyor. Yani Evet. çok fazla red oluyor. Çok doğrudur. Ve hak veriyorum kadınlara. Çünkü kadın 10 yıldır söylüyor. Bey bir doktora git. Bey bir doktora git. Bey bir doktora git. Bir süre sonra o da bırakıyor. Yani. Sonra diyor ki benim eşim diyor cinsel olarak soğuk. Ya sen içeriye girip 10 saniyede boşalırsan Ne olacak? ve bunun tedavisini aramazsan, bulmazsan ve olmazsan eşin soğuk olur tabii. Doğal olarak. O da zevk alamıyor. Boşalma denetlenebilir bir şey. Bak bir yere kadar. Çok önemli. Şimdi bu çok önemli. 2 tane nokta var. Sertleşme denetleyemezsin sertleşmeyi. Kalp atışını denetleyemediğin gibi. Refleks bir şeydir. Haz olursa sertlik olur. Hastalık varsa olmaz tabii ki. Boşalmayı denetleyebileceğini öğretiyor. Hocam bir de bu BODEP programı online yapılıyor değil mi? Yani herkes istediği yerden katılıp BODEP hizmetini alabilir. Tabii tabii. sizden. BODEP formumuz var. Evet. Önce onu dolduruyor. Uygun mu değil mi ona bakıyoruz. değil mi? Mesela BODEP programına katılabilmesi için kişinin sertliğinin iyi olması lazım. Bir de evlilerde yani yazılı bir eş onayı istemiyoruz ama yani hani sözel olarak diyoruz ki bak 10 hafta eşinle ilişkiye girmeyeceksin. Bunu eşinin biliyor olması, evde rahat rahat çalışman lazım. Yani evde 2 çocuk var diyelim. Yani. Eşi var, sen odaya giriyorsun, suni vajinaya çalışıyorsun.
Yani. Eşin bunu kabul etmesi lazım. Evet. Kaçak göçek olmaz. Bitirenler için başarı oranı %100. Ya bu araba kullanmayı öğrenmek gibi. Çok iyi. Yani eğer araba kullanmayı öğrenebiliyorsan, yani herkes öğrenebilir. Eğer sağlık bir psikolojik kafa sorunu yoksa öğrenirsin. Evet. El ayak sorunu yoksa da öğrenirsin. Yani. Hani dolayısıyla bu iş %100'dür. Ama bitirebilen. Bitirebilme oranı da %50 BODEP'te. Ya. Çünkü Devam ettirmesi hani bunu lazım. niye böyle hocam diye soruyorlar. Spor salonuna gidiyor insanlar. Bir yıllık peşin veriyor. Bırakıyor 3 gün Bir daha sonra. gitmiyor. İşte Temel olarak hani insanlar cinsellikle ilgili bu 5 şeyi bilmesi lazım. Böyle temel bilgi tavsiyesi istiyoruz sizden. cinsellik uygun zamanda, uygun yerde, uygun kişiyle ve uygun cinsel bilgiyle yapılan bir eylemdir. Bu bir eylem. Evet. Şimdi bir kere uygun zamanı olmalı. Uygun yer olmalı, uygun kişi olmalı ve cinsel bilgin de iyi olmalı. Yani. Bu ilk 3 şey değişebilir. Evet. Yani senin için uygun kişi bir kadındır, benim için erkektir. Ya. Senin için uygun yer tuvalettir, yataktır, benim için tuvalettir belki. Evet. Banyodur ya da mutfaktır. Yani benim için uygun zaman sabah saatidir, senin için öğleden sonradır. Evet. Tamam, yani bu çok değişken bir durum. Cinsellikte en önemli konu bilgidir abi. Bilgidir. Bilgi. Yani cinselliği bilecek. Önce kendini tanıyacaksın, sonra eşini tanıyacaksın, sonra birbirinizi tanıyacaksınız. Evet. Yani öncesi ben nasıl haz alabilirim, nasıl haz alıyorum? Hani öyle çok güzel bir şey var. Cinsellik haz almak, haz vermektir. Ama herkes kendi tatmininden kendi sorumludur. Evet. Bu çok güzel bir laf. Yani sen karşı tarafa haz vermeyi bileceksin ama haz almayı da bileceksin. Birbirini tanıyacaksın ve bilgin de çok iyi olacak. Yani klitorisinin ne olduğunu bilmiyorsan, Evet. kadınlar nasıl orgazm olabileceğini bilmiyorsan, penisin mekanizmasını bilmiyorsan, erkeğin anatomisini, kadın anatomisini bilmiyorsan, ki bunlar da böyle çok zor şeyler değil yani. Evet. Kadınların nelerden hoşlanabileceğini, erkeklerin nelerden hoşlanamayacağını bilmiyorsan, cinselliği sadece yaparsın. Evet. Yani çocuk yapmak için yapılır. Yapmak gibi, evet. Hayvanlar da yapıyor biliyorsun. Ya. Yani at da, kedi de, köpek de cinsellik yapıyor. Üremek için yapıyor. Şempanze günde 30 kez yapıyor. Gerçekten. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Berk hocamızın Instagram hesabını, YouTube kanalını, sitesini açıklamalara bırakacağız. İlgilenen, ihtiyacı olan, hocamıza ulaşmak isteyen dostlarımız açıklamalardan ulaşabilirler. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Değerli ederim. vaktinizden Ayağınıza ayırdınız. sağlık geldiğiniz için. Sağ olun, var olun. Umarım her şey gönlünüzce olur. İnşallah sizin gibi topluma, bilime, insanlığa faydalı Estağfurullah. hekimler olabiliriz. Siz daha iyi olun. Amin. Bizden daha iyi olun ki biz bir yol açmış olalım. Siz Değil o mi? yolu daha da katlayarak gidin. Hani İnşallah. boynuz kulağa geçer inşallah.